Merhaba arkadaşlar, Erevizyon Türkiye kanalımıza yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle beraber Karadağ'ın şarkısına tepki ve reaksiyon vereceğiz. Hep beraber izlemeye başlamadan önce Karadağ'ın bu 3. katılımı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve Karadağ 2015 yılından beri, yanlış hatırlamıyorsam eğer, katılım sağlamıyordu. 2015'ten beri katıldıkları ilk Junior Eurovision olacak ve bu katılışları 3. katılışları olmuş olacak. Bu sene Karadağ Asya Dizagovic, Asya diye okunduğunu düşünüyorum. Dizagovic adlı sanatçımız temsil ediyor. Şarkımıza geçebiliriz isterseniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı öncesindeki bilgiler anlamında. Şimdi hep beraber şarkıyı izleyelim. Yavaş ilerleyen bir şarkı sanırım. Slow ve balat olacak. Kızın bence yaşı var. Yani Junior Eurovision'a göre üst sınırlarda bir yaşta galiba. Ya da iri. Bak, kıyafetimi çok beğendim bu arada. O pardösünün içinden böyle bir pantolon, askı falan çıkması çok hoş olmuş. Balkan ülkeleri genelde hep bu tarz şarkılar gönderiyor değil mi? Gerçek televizyonda, büyük televizyonu da böyle, Junior televizyonu da böyle. Yani tarz olarak Slow'a daha yakınlar. Aslında şey güzel, ritmi, kızın ses tonunun şarkıya yayılması, birbirine uyumlu olmasını beğendim şu ana kadar. Kızın ses tonu slow ve bazı şarkılara daha yatkın, daha uygun gibi geldi bana şu an. İyi kullanmışlar bunu da. Bence daha da yükselebilir aslında kız. İzleyelim bakalım yükselecek mi? Çünkü sesi onunla elverişli, yeterli. Ama arkadan başka sesler de geliyor. Yani başka solistlerin sesleri de geliyor. Bir yerde sadece kendi sesinin olmasını isterim şu an. Yani tabii böyle de etkili. Arkadan solistlerin uğultusuyla, söylemesiyle beraber. Bu da etkili, güzel oluyor. Ama bir yerde sadece kendinin çok yükseldiği bir bölüm olabilirdi. Bitti galiba. Evet, çocuklara atfedilmiş bir şarkı olduğunda sonunda anladık ve öğrendik. Yani şarkının içinde de ifade ettiğim şekilde aslında kızın sesi slow ve balat şarkılara uygun, tok bir yapıdaki sesi var. Ama işte onu bir yerde çok yükselmesini beklerdim ki gerçekten yapabilirdi bu sesle kız. Orada bir tık bence eksik kalmışlar. Arkadan çok solistlerin sesi geliyor. Evet, bu slow şarkılarda kullanılan bir yöntem ama bir yerde dediğim gibi kızın kendi sesiyle yalın, yani salt şekilde kendi sesiyle yapabileceği ve yükselebileceği bir noktanın olmasını belki daha doğru bulurdum. Daha doğru buldum. Öyle olsun isterdim yani. Soundlarda, arka enstrümanlarda da bir tık geride kalınmış bence. Biraz daha enstrümantal şekilde aktif olabilirdi şarkı. Ya da daha fazla bunu kullanabilirlerdi. Biraz daha az kullanmışlar gibi geldi bana. Yani bilmiyorum, bir eksik bir şeyler var ama genel olarak hani baktığımızda bence hoş bir şarkı olmuş. Yani slow, çok balat tarzında sevmeme rağmen ben beğendim. Yani gönderebilecek bir Eurovision şarkısı mı? Evet. Nerede ve ne derece olacaklarını da kestiremiyoruz bunlardan yola çıkarak. Göreceğiz.
Ama Karadağ'ın geri dönüşü bence güzel oldu. İşte dediğim gibi Balkan ülkelerinin bu ballad ve slow sevmeleri her şarkı yarışmasında, yani yetişkin televizyonunda da, çocuk televizyonunda da yansıyor. Onlar bunu seviyor, onlara saygı duymak lazım. Onların tarzı, onların tercihi. Bize sadece dinlemek ve yorum yapmak düşüyor, eğlenmek düşüyor. Ben dediğim gibi Karadağ şarkısını yeni katılan bir ülkeye göre güzel. Hani uzun zamandan beri katılmamış ve yeni katılan bir ülkeye göre orta derecede, ortalama belki üstü derecesindeki bir şarkı. Hani iddialı mı? Belki iddialı değil. Çok fazla beklentiye sahip bir şarkı değil. Ama kızın giysisi, işte tarzı, sesi, tonu, şarkının iş dinamikleri yine belli bir yere kadar bence tatmin etti beni yani en azından. Evet, benim Karadağ'ın şarkısıyla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Bir sonraki ülkede ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.